Bugün sizlere FortiGate Firewall cihazının temel kurulumundan bahsediyor olacağım. Projelerimizde ve kurumsal ortamlarda elimde görmüş olduğunuz gibi FortiGate'in fiziksel cihazlarını kullanıyoruz. Ama biliyorum ki herkesin elinde böyle bir cihaz olmayabilir. Ve en önemlisi her zaman sizlere en güncel bilgiyi göstermek istiyoruz. Bu yüzden sizlere bugün FortiGate'in sanal versiyonunun nasıl indirileceğini, bilgisayarınıza nasıl kuracağınızı ve demo versiyonunu nasıl aktif edeceğinizi gösteriyor olacağım. Siz de böylelikle FortiGate'in son versiyon yazılımını görmüş olacaksınız. Hazırsanız lafı daha fazla uzatmadan hemen kuruluma başlayalım. FortiGate Support Portal'da nasıl hesap açıyoruz? Öncelikle buna bir bakalım. Hemen support.fortinet.com'a geliyoruz ve Create Account diyerek yeni bir hesap oluşturacağız. Buraya mail adresimizi yazıyoruz. Create Account diyoruz. Ben buradaki robot doğrulamasını yapıyoruz. Yerden yüksekte hareket edebilen nesnelere tıklayın diyor. Bunlara tıklıyoruz ve Get Email Verification seçeneğine tıklayarak çalıştırıyoruz. Evet, şimdi mail adresimize bir doğrulama kodu gelecek. Bu doğrulama kodunu alıyoruz ve onaylıyoruz. Next diyoruz. Evet, doğrulama kodumuzu onayladık. Şimdi bizden bir şifre belirlememizi istedi. Ben burada basit bir şifre belirleyeceğim. Çünkü Firewall cihazımızda demo lisansları aktif ederken de bu şifre lazım olabiliyor. Orada soru işareti ve benzeri karakterler problem yaratabiliyor CLI'den girdiğimizde. Onun için ben burada basit bir şifre belirleyeceğim. İstanbul 2025 olsun. Bir de nokta işareti olsun sonunda. Şöyle bir bakalım tekrar. İstanbul 2025 nokta olarak şifremizi belirledik ve next dedik. Dediğim gibi hani ben demo lisansı aktifleştirmek için bu hesabı açıyorum. Ama siz kendiniz normal devamlı kullanacağınız bir hesapsa şifrenizi ona göre belirleyerek girebilirsiniz. Dediğim gibi ben demo ortamı için bir sistem oluşturduğum için basic bir şifre verdim. Basit bir şifre verdim ama siz kendiniz bir parola belirlerken bunu karışık bir şekilde verebilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken konu şu. CLI ekranında FortiGate'te soru işareti bastığınızda bize o menüyle ilgili neleri yapabileceğimizi bize getiriyor. Onun için soru işareti olmamasına dikkat edin en sonda şifrenizi belirlerken. Evet, bilgilerimizi girelim. FDM dedik. Ankara diyelim. Ülke seçeneğimizi seçelim. Evet, zorunlu alanları mecburen doldurmamız gerekiyor burada. Zorunlu alanları dolduruyorum. Zorunlu alanlarımızı doldurduk. Ve submit diyerek buradaki işlemimizi tamamladık. Şimdi hemen bunu da onaylıyoruz. Complete diyerek kayıt işlemimizi tamamlamış olduk. Şimdi oturum açacağız. Sistemimizde oturum açarken bize bir kod gönderecek öncelikle. Pardon. Bilgi et firewalldestekmerkezi.com.tr şifremizi giriyorum ve login diyerek oturumumuzu açacağız. Evet, bize bir security kod gönderecek two factor için. Onun için de mailimize tekrar geldiğimizde buradan mailimizi bir refresh diyelim. Gördüğünüz gibi kodumuz geldi. Go diyerek kayıt işlemimizi tamamladık ve artık Fortinet Support portalda oturumumuzu açtık. Evet, şimdi sıra geldi. FortiGate Cloud hesabında ya da FortiGate Support hesabında açmış olduğumuz kullanıcıyla bağlanıp nasıl bizim son versiyon FortiGate VM demosunu indirebileceğimize. Onun için yine support.fortinet.com'a giriyoruz. Daha sonra support altından VM image'i seçiyoruz. Burada hangi sanallaştırma yazılımında kullanacaksak onu seçiyoruz. VMware ESXi seçiyorum ben. 764 seçeneğini seçiyorum ve New Deployment olarak buradaki FortiGate VM64'e tıklayarak bu dosyayı indireceğim. Bu dosyayı indirdikten sonra da nasıl kurulum yapacağımızı sizlere şimdi gösteriyor olacağım. Evet, dosyamız indi. Dosyamız zip halinde bir dosya bize indi ve bu klasörün içine girdik. Klasörün içinde gördüğünüz gibi VMDK'lar ve OVF faylar var. Biz burada VM64 OVF fayla
OEP'ye tıkladım ve import kısmı geldi. Burada bir lisans uyarısı var. Buna OK diyoruz ve FDM Firewall olarak isim verdim cihazıma ve bu sanal cihazı nereye kuracağım? Otomatik olarak buraya geldi ama siz isterseniz başka bir yere de kurabilirsiniz. Import diyorum ve cihazımızın import edilmesini sağlıyorum. Evet, cihazımızı import ettik. Gördüğünüz gibi 2 GB RAM ve bir işlemci ile çalışıyor. Demo versiyonu zaten bize müsaade ettiği kısım bu kadar. Yani 2 GB RAM ve bir işlemci şeklinde. Burada sadece ben Network Adaptör birimi geleceğim. NAT yapacağım. Bunu WAN interface'im için kullanmayı düşünüyorum. Network Adaptör 2'mi de geliyorum. Bunu da host only yaparak lokal tarafta LAN'da kullanacağım interface olmasını sağlayacağım. Evet, şimdi cihazımıza enerjimizi verelim ve açılmasını sağlayalım. Bu alanda cihazımız açılırken biz de FortiGate'in VM versiyonunda neler yapabiliyoruz, demo versiyonunda ona bir bakalım. Şimdi biz VM demosunu indirdiğimizde her hesapta, yani FortiSupport hesabınızda, her hesabınızda bir tane sadece VM demo lisansı aktif edebiliyorsunuz. Yani hesabınızı açtınız ve oradan bir tane VM indirdiniz ve bu VM'i makinenize import ettiğinizde bunu demo lisansını aktif etmeniz için sadece bir hakkınız var. Ve bu bir hakkın yanında tabii ki neler yapabiliyorsunuz? Şunları sadece yapabiliyorsunuz. Bazı şeyler kısıtlı tabii ki ama arayüz olarak arayüzün hepsini görebiliyorsunuz. Ama işte 3 tane interface düzenleyebiliyorsunuz, 3 tane firewall polisi düzenleyebiliyorsunuz ya da 3 tane root girebiliyorsunuz. Ve yine tabii ki web filter, application filter gibi seçenekler burada kullanamıyorsunuz ama genel anlamda bunların nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi kuralın içinde ekleyip aktif etmek isterseniz bunları lisans olmadığı için aktif edemiyorsunuz ama tabii ki burada ne oluyor? Sizin her şeyi görebileceğiniz, FortiGate'in yeni arayüzüne aşina olabileceğiniz, neyi nereden yapabildiğinizi gördüğünüz bir ortam olmuş oluyor. Hemen bakalım cihazımız açıldı mı? Cihazımız açılıyor şu an. Cihazımız açıldıktan sonra trial lisansla ilgili ister arayüzden ister CLI ekranından bunu aktif edebiliyoruz. CLI ekranından aktif ederken cihazımız açılırken şunları konuşalım. CLI ekranı aktif ederken bizim FortiSupport'ta kullandığımız mail adresimizi ve şifremizi buraya eklememiz gerekiyor. Bunları ekledikten sonra da Execute VM lisans seçeneğiyle cihazımıza demo lisansımızı aktif edebiliyoruz. Ama dediğim gibi burada sadece bir hesapta bir kere bu VM lisansını aktif edebiliyoruz. Bu da aklınızda olsun. Şimdi tekrar gelelim. Evet, cihazımız gelmiş. Varsayılan kullanıcı adımız admin. Şifremiz boş. Şimdi yeni bir şifre belirliyoruz. Şifremizi belirledik ve açtık. Şimdi get system status diyerek öncelikle bir lisans durumumuzu kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada lisans durumumuz, şu kısımda lisans durumumuz invalid olarak gözükmekte. Şimdi cihazımız IP almış mı? Ona da bir bakalım. Show System Interface soru işareti yaptığımızda cihazımızın da 192.168.213.135 IP'sini aldığını buradan görebiliyoruz. Bakalım 192.168.213.135. Evet, cihazımız IP'mizi almış. Hemen kullanıcı adı şifremizi giriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bize ne yaptı? Lisansla ilgili hemen uyarımızı verdi. Biz burada Evolution lisansımızı aktif edeceğiz. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Forti Support hesabımızda oluşturduğumuz biraz önceki hesabımızı buraya gireceğiz. Bunu girerek de işlemimizi yapacağız. Tabii ki bundan önce cihazımız internete çıkabiliyor mu? Öncelikle onu bir kontrol edelim. Hemen şuradan gelelim. Bunun için de execute ping 888 diyerek cihazımızın internete çıkıp çıkmadığını test etmiş olalım. Evet, gördüğünüz gibi cihazımız internete çıkıyor. Şimdi arayüz üzerinden de dediğim gibi yapabiliriz ya da CLI üzerinden de bu işlemi yapabiliriz. Ben burada arayüz üzerinden yapacağım. Hemen giriyorum. bilgi@firewall destek merkezi.com.tr hesabımda şifremi de giriyorum ve OK butonuna basıyorum. Eğer sizin hesabınızda, yani daha önce bir VM lisansı aktif etmemiş iseniz burada VM lisansınızı gördüğünüz gibi aktif edecek ve cihazı restart edecek. Cihaz açıldığında VM lisansımızın aktif edildiğini görebileceğiz. Evet, cihazımız gelmiş olabilir. Bir hemen restart edelim. Sayfamızı bir restart edelim bakalım.
Evet, cihazımız geldi. Hemen kullanıcı adı şifremize girdik. Begin diyelim. Bu temel ilk setup ekranı. Buradan bir converter kullanarak işlem yapacaksanız bunu yapabiliyorsunuz. Biz şu an yapmayacağız. Later diyoruz. Otomatik update'leri otomatik olarak yapsın mı? Buna da ben şimdilik disable automatic patch diyorum ve save diyorum. OK dedim ve optimal olarak dashboard'um gelsin dedim. Ya da isterseniz burada kendiniz de belirleyebilirsiniz sonrasında ama ben optimal'da bırakacağım. OK dedim. Zaten o kısımda kendimiz bazı şeyleri değiştiriyoruz. Böylelikle FortiGate'in VM versiyonunun nasıl download edileceğini ve sonrasında nasıl import edilip demo lisansın aktif edileceğini görmüş olduk. Evet, şimdi sıra geldi. İlk kurulumu yapmış olduğumuz FortiGate Firewall cihazımızda temel ayarlarımızı yapılandırıp bir kural yazmaya. Bunun için hemen cihazımızda oturum açalım. Cihazımızı ilk açtığımızda aslında yapacağımız işlerden bir tanesi şifre değiştirmekti ama şimdi eskiden şifreyi boş olarak bırakabiliyorduk hani ilk kurulum sırasında ama şu an öyle bir şeye izin vermiyor. Zaten şifre girmenizi istiyor. Şifrenizi girdiniz. Sonrasında yapmanız gerekenlerden bir tanesi System Settings altından saat ayarlarımızı yapılandırmak. Buraya hemen geliyoruz. İstanbul olarak yapılandırıyoruz. İsterseniz burada port bilgilerimizi de değiştirebilirsiniz. Yani HTTP portunu örneğin 80 değil başka bir porttan 443 yani HTTPS portunda başka bir porttan yapabilirsiniz. Bu tavsiye ettiğimiz ilk kurulumda değiştirmeniz gereken aslında bir işlem. Bunu da buradan değiştirebilirsiniz. Yani şu HTTPS portunu örneğin 44443 olarak değiştirelim. Apply dedim. OK dedim. Şimdi ben burada değişikliğimi yaptım. Sayfamı bir refreshleyeyim. Bakalım cihazımıza biz HTTPS'ten gelmemiz lazım. Burada şu an HTTP'den geliyoruz. Hemen şöyle yaparsak görürüz oradaki değişikliği de. Evet, şimdi HTTPS'ten gelmeye çalıştığımda gördüğünüz gibi gelmedi. Ne yapacağım? 2 nokta üst üste 44 443 yapacağım. 443 yaptığımda ben artık burada HTTPS üzerinden cihazıma erişebilir durumda olacağım. Şimdi bu işlemi yaptık. Cihazımızın saat ayarlarını yapılandırdık. Erişim port bilgisini değiştirdik. Sıra geldi cihazımızdaki network ayarlarına, interface ayarlarına. Şimdi interface ayarlarında bizim iki tane yapacağımız burada ayar var. İlk başta eğer bir VLAN yapınız yoksa basic anlamda bir işlem yapıyorsanız iki tane yapacağınız işlem var. Birincisi biz burada port birimizi WAN port olarak yapılandırıyorduk. Onun için buraya geliyorum. Alias'ına WAN diyorum. Rol olarak WAN seçeneğini seçiyorum ve bu kısımda eğer ADSL bir hesabınız varsa ya da VDSL'iniz varsa kullanıcı adı şifre bilgilerinizi buradan PPOE kısmından girmeniz gerekiyor. Şuraya kullanıcı adı ve şifreyi yazarak buradaki bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Tabii ki bunun için modeminizi bridge moda almanız gerekiyor. Eğer bir manuel yani bir metro ethernet hattınız varsa size gelen bir statik IP adresi veriliyorsa ya da bir MPLS hattıysa buraya o IP adresinizi girmeniz gerekiyor. Şimdi biz örneğimize DHCP olarak bunu bırakacağız ve DHCP'den çalışmasını sağlayacağız. HTTP erişimini de kapatıyoruz buradaki erişimi ve OK diyerek işlemimizi tamamladık. Şimdi ikinci aşamada ne yapacağız? Bizim LAN interface'imizi yapılandıracağız. Ben burada arka taraftaki switch'i bir port 2'ye bağlayacağım. Buna da LAN olarak isim vereceğim ve burada da rolümü LAN yapılandıracağım. IPnet maskıma da geleceğim. 192.168 örneğin 14.1/24 dedim. Küçük bir yapım var. Çok fazla kullanıcım yok. Onun için /24 olarak yapılandırdım. Yine buradan HTTPS erişimi ve ping erişimine izin vereceğim. O bloktan da çünkü ben firewall'umun arayüzüne erişmek istiyorum. Daha sonrasında bunlarla ilgili detaylı eğitimlerde kanalımızda zaten görebilirsiniz. Host bazlı kısıtlamada yapılabilir bu arayüze erişimle ilgili. Şimdilik biz burada sadece HTTPS ve ping erişimi verdik. DHCP server'ımızı aktif edeceğiz. Örneğin DHCP server'ımızda 20'den başlatalım. Öncesinde statik IP vermemiz gereken bir durum varsa bunları verebiliriz. DNS server olarak firewall'umuzun DNS server'ını burada veriyoruz. Yani firewall'umuzu DNS server olarak veriyoruz. Sistemli DNS ile aynı olmasını sağlayacağız. Ve altta herhangi bir farklı işlem yapmıyorum ve
OK diyerek de LAN interface'imi oluşturdum. Şimdi ne yapmış oldum? WAN interface oluşturdum. LAN interface oluşturdum ve artık kullanıcılarım LAN interface'inden IP alabilir duruma gelmiş oldu. Ben oraya bir bilgisayar taktığımda port 2'ye artık ben buradaki vermiş olduğum IP adresinden IP alabileceğim. Ama internete çıkabilecek miyim? Hayır. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Bir policy yazmamız gerekiyor. Onun için de firewall polisimize geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi default'ta varsayılan olarak bir implicit deny polisimiz var. Biz bunun üstüne hemen create new diyerek yeni bir kural yazacağız. LAN to WAN diye bir kural yazacağız. LAN portumuzdan gelecek. WAN portumuza gidecek. Source interface, source IP'lerimiz all diyeceğiz. Destination all diyeceğiz. Servisimize de all diyeceğiz. Tabii ki burada servisi şöyle yapabilirsiniz aslında. All değil. HTTP, HTTPS, ondan sonra DNS, örneğin ping, ISM, yani ISMP, ping bunları seçebilirsiniz. Yani kısıtlama yapmak lazım. Her yere gidemesinler. İşte SSH yapamasınlar dışarıya dersek bunları sadece bu servisleri seçebiliriz. Flowbase kullanıyoruz. NAT'ımızı aktif ediyoruz. Security profile'ları burada ben aktif etmeyeceğim. Bununla ilgili YouTube kanalımızda videolarımız var. Security profile'ların nasıl aktif edileceğini ama yeni versiyonlarla ilgili de yeni videolar gelmeye devam edecek. Burada trafik session'da da all session'ı seçeceğim. Bütün trafiği yani hem geçenleri hem bloklananları görmek istiyorum. Enable this policy diyerek OK dedim. Böylelikle firewall'umda bir kural yazmış oldum. Şimdi benim artık kullanıcılarım arka tarafta LAN portumdan IP alan kullanıcılarım burası üzerinden internete çıkabilir durumda olacak. Evet, arka tarafta bir kullanıcımız varsa zaten kullanıcılarımız internete çıkmaya başladığı için burada artık biz bu logu görebilir durumda olacağız. Gördüğünüz gibi 1 megabitlik bir trafik gelmiş. Hemen dashboard'umuza gelelim. Bakalım buradan FortiView Source'a gelelim. Bir de logumuza bakalım. Log geliyor mu? Gelmiyor mu? Şuradan hemen Now'a seçersek gördüğünüz gibi bir tane client'ımız var ve bir trafik üretmeye başlamış. Evet, böylelikle biz FortiGate cihazımızda temel firewall kuralımızı yazdık. Network interface'lerimizi ayarladık ve kullanıcılarımızın internete çıkmasını sağladık. Evet, böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Kısaca özetleyecek olursak bugün sizlerle birlikte FortiGate'in support hesabında nasıl kullanıcı oluşturacağınızı, sonrasında support hesabı üzerinden sanal versiyonunu nasıl indireceğinizi ve import edeceğinizi görmüş olduk. Import ettikten sonra sanal cihazımızı nasıl demo lisansını aktif edeceğimizi ve kısıtlarından bahsettik. Sonrasında ise ilk temel ayarları yapılandırarak kullanıcılarımızı internete çıkabilir hale getirdik. Bu temel FortiGate cihazının internete çıkabilir hale gelmesini sağlayacağımız bir videoydu. Bununla ilgili daha detaylı eğitimler Firewall Destek Merkezi YouTube kanalımızda mevcut. Eğer siz de yeni eğitimler istiyorsanız ya da hangi konularda eğitim görmek istiyorsanız bunlarla ilgili yorumlarınızı yaparsanız sizlere biz de bu konuda yeni videolar çekiyor olabiliriz. Artık Firewall Destek Merkezi YouTube kanalımızda salı günleri güvenlikle ilgili içerikler, perşembe günleri ise network ile ilgili içerikler paylaşıyor olacağız. Tabii ki arada sürpriz canlı yayınlarımız da olmaya devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve paylaşmayı unutmayın.